Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir ot videosu ile karşınızdayım. Karışık ot toplayacağım. Bu arada arka tarafta gördüğünüz yerde de kazlarım var benim. Kazlarla ilgili şöyle bir padokları oluşturdum. Onları size önce gösterip sonra ot toplamaya devam edeceğim. İyi seyirler diliyorum. Şu gördüğünüz kapalı yerde kazlar var. 5 tane erkek kaz var. Bir tane de dişi kaz var. Son günlerde kazlardan bir tanesi sürekli kaçıyor. Şimdi şuraya da böyle onların su ihtiyacı olduğu için yüzmek için havuz yapacağım. Zaten şuraya içme suyu koyuyorum. İçme sularını da dağıtıyorlar. Şimdi şu diğer tarafta kazlar benden kaçıyorlar genelde. Böyle onlara dokunamıyorum. Büyük olunca beni ısıracaklarını zannediyorum. Onların şöyle bir alanı var. Diğer tarafta kapalı alanı var. Hiç kapalı alana girmiyorlar. Belki hava çok soğuk olmadığı için. Şu anda onların yerlerini genişleteceğim. 4'ünü buraya alacağım erkeklerin. Bir dişi bir erkek şeklinde buraya alacağım. Öyle dediler çünkü pazarda bana Ayşe ablam dedi özellikle. Onları ayırman gerekir yoksa dedi yumurtaları dölsüz olur. Kaz yavruları çıkmaz diye. Şimdi sabahleyin şu padokları aldım. Şöyle sıraladım ama daha düzgün bir şekilde yerleştirmedim. Bunları iyice sabitleyeceğim. Buraya da diğer kazlar alacağım. 4 erkek kazı. Şimdi göstereyim isterseniz size. Bakın. Kazlar bunlar. Ama çok kaçıyorlar. Çok güzeller. Bir tane dişi var. O arkadaki dişiydi zaten. Evet. Şimdi onları bırakalım. Biz ot toplamaya gidelim arkadaşlar. Dediğim gibi çiftlikte işler çok fazla. Yapacağım o kadar çok iş var ki. Onları bir taraftan yapıyorum. Bir taraftan da size ot videosu paylaşıyorum. Şuradan sepetimi de alayım. Aşağıya doğru ineyim. Havada sabah yağmur yağdı. Az önce de bir yağmur yağdı. Fakat sonra bir hava sıcaklığında yükselme de oldu. Şöyle bakın. Her taraf sislenmeye başladı. Bazen şu karşı taraflar görünmüyor. Sonra 2 dakikada açılıyor hava. Bakın şimdi yolun orta yerinde çıkmış olan lavadalar arkadaşlar. Bunlar kırmızı olan ve küçük, çok da büyük değil. Şöyle labadalarımız. Bunlardan da toplayacağım. Şöyle birazcık ilerledikten sonra toplamaya başlayayım diye düşünüyorum. Şöyle bir manzarayı görün. Otlar da öyle coşmadılar. Öyle hemen her şey birden büyür ama ben mi sabırsızım, otlar mı yavaş büyüyor bilemedim. Büyük bir ihtimal otlar büyümedi. Bakın arkadaşlar şu yolun ortasında yine sütü diken otu var. Sütlüce otumuz. Bundan da toplayacağım bugün. Aynı sefalar çıkmış. Şöyle şu minicik yaprakları olandan bahsediyorum. Papatyalar. Şurada minicik gelincik. Gelincik çıkmadı demiştim ama galiba gelincikler de çıkmaya başlayacaklar. Burası da kuş otlarının olduğu alan. Nasıl tohumları yayılmış arkadaşlar. Bakın nasıl yayılmışlar. Bunlar şimdi böyle küçücük gibi görünüyor ama birden kalkınacaklar. Böyleyken böyle olacaklar ve onları toplaması kolay olmayacak. Normalde bu kuş otlarını arkadaşlar şöyle makas yardımıyla kesip alabilirsiniz. Zaten bunları tek tek toplaması mümkün değil. Zaten deli kızın saçı ismi veriliyor bunun, diğer bir ismi. Annemden öğrendiğim isim bu. Öyle birbirine karışıktır bunlar. Kıvırcık saçlar gibi düşünün. Düzgün toplanmaz bunlar. Böyle tek tek de değildir. Hepsi bir arada büyürler. Ama şu anda şu formu çok güzel olmuş. Aslında büyümesi, biraz daha böyle kalkınmasına az kaldı gibi geliyor. Burada da aynı sefalar var. Şu aynı sefalardan toplamaya başlayayım. Yabani aynı sefa. Aynı zamanda bunların böyle akıllı olanları var. Park ve bahçeleri süslemek için bunlar kullanılır. Turuncu renkli çiçekleri vardır. O nedenle portakal nergizi ismi de verilir aynı sefa bitkisine. Şifalı olan bir bitkimiz. Bundan aynı zamanda kremler de yapılır. Böyle çeşitli otları kavurmak için, karışık otlardan yemekler yapmak için bunları da arasına toplayabilirsiniz. Şu anda benim yaptığım gibi. Evet. Bu kadar.
Zaten çok fazla böyle birden yüklü bir ot toplama olmayacak bugün. Çünkü çok fazla ot yok. Şurada gördüğümüzde arkadaşlar, evet, çok güzel deve dikeni otu arkadaşlar. Şifalı olan otlarımızdan bir tanesi ve büyümüş de epey. Bakın bunun bir hikayesi de var. Bununla ilgili yakında bir video paylaşacağım sizlere. Bu şekilde de kullanabiliriz aslında. Şimdi bunu böyle toplayıp şu dikenlerini biraz daha temizleyip taze kısımlarından yine yemekler yapabiliriz. Şimdi size hem manzara eşliğinde hem de böyle dolaşarak görüntüler paylaşmak istiyorum. Bakalım, evet, bunu toplamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, çok güzel, çok güzel. Hani dikenli dikenli deyip de böyle dokunuyorum ya, bazen bunları karıştırıyorsunuz. O otlardan değil arkadaşlar bunlar. Dikenli değil bu. Elimize hiç batmaz. Şöyle kötü yapraklarını ayırdıktan sonra geri kalan yapraklarını alıyoruz. Ve bunu tabii ki sepetimize atıyoruz. Bakın bu kaldı. Buralardan tekrar şuradan görüyorsunuz minicik, yine sürgünler verecek. Şuralardan sürgünler verip çoğalacaklar. Burada da yine sütlüce otumuz var. Eşek elimiz otumuz. Bundan da şöyle bir alalım. Kötü yapraklarını burada atalım. Bakın böyle güzel bir ot. Eşek helvası. Eşek marulu ismi de veriliyor tabii ki buna. Türkmen düdüğü, çoban düdüğü. Ben bunların isimlerini sürekli sayıyorum size. Sıkıldıysanız eğer arkadaşlar saymayayım. Biliyoruz artık değil ama yeni takipçilerim, otlara merak salanlar da var. Onlar da tanımak istiyor. O nedenle isimlerini sürekli ben tekrarlıyorum. Farklı isimler söyleniyor diye de bahsediyorum. Bakın bu da çok keyifli ve güzel büyümüş bir eşek helvası otumuz. Ya ben bunları böyle görünce çok beğeniyorum. Bakar mısınız? Bakın gökyüzüne yine otlar yükseldi. Evet, artık gökyüzünden sepete girdi. Yine devam edelim. Şu ileriye de geçmek istiyorum. İleride de değişik otlar olabilir belki diye. Buradaki sütlüce otlarımızı yine toplamaya devam edeceğim. Bakın bunlar. Ama önce bir ileriye doğru gidelim. Bakalım. Orada da böyle büyümeye başlamış. Bugün mesela ilk defa gelincik otu gördüm. Bu gelincik otları da yakında büyür. Evet. Şimdi yine bu videoyu çekmemdeki bir sebep de arkadaşlar, Konya'dan değerli takipçim Teslime Kurt. O bana Instagram üzerinden ot fotoğrafları paylaşıyor. Bu otun ismi nedir ben tanıyamadım diye benim çektiğim otlara benzetmeye çalışıyor ama şimdi öyle bir şey ki şu gördüğümüz ot arkadaşlar tüylü acımık. Şimdi ben bunu burada tanıyorum. Böyle gerçekten canlı canlı görmek daha farklı. Bunu bir başkası gönderiyor olsaydı ben bunu benzetir miydim? Benzetemezdim herhalde. Çünkü o kadar farklı oluyor ki fotoğrafta otlar. O nedenle sizleri çok çok iyi anlıyorum. Bu otları biz böyle fotoğrafta çok net anlayamıyoruz. Videolarda çok net anlayamıyoruz. Şimdi bu ot bakın şöyle böyle parlaklığı da var. Tüylü bir ot yani var. Evet tüyleri var ama çok yoğun tüylü değil. Parlak daha fazla. Böyle bordo renkli çizgileri var. Şu damarları var burada. Bu ot tüylü acımak arkadaşlar. Hindiba grubundan acı olan otlardan bir tanesi. Bununla ilgili yine kanalımda pek çok videoda mevcut. Evet değerli takipçim Teslime Kurt. Sana sesleniyorum şu anda. Bu senin bana gösterdiğin ota benziyor. Şu anda böyle karşılaştırınca benzetiyorum. Büyük bir ihtimal o bana attığın ot
tüylü acımık. Bir daha eve gidince Instagram üzerinden bana gönderen fotoğrafı bir bununla da karşılaştırayım. Ve emin olalım. Evet, şimdi burada tüylü acımığı gösterdim. Hindiba grubundan yenen yabani otlardan bir tanesi. Yine bunu çok yakından tanıttığım bir videom da mevcut. Şu anda Ocak ayındayız. Ocak ayındaki otların görüntüsü böyle. Nisan ayında daha farklı olabiliyor. Böyle daha canlı olabiliyor. Yeşilleri daha farklı olabiliyor. Şu andaki gördüğümüz renkler bakın daha böyle mat solgun renkler. Tabii ki soğukların etkisiyle şekli değişik olabiliyor. Bu da yine tohumdan çıkmış tüylü acımığın bir başka versiyonu arkadaşlar. Evet, değerli takipçim Selime Kurt, büyük bir ihtimal şu anda videomu izliyorsundur. Senin gördüğün otla bu ot benziyor mu? Şöyle sana göstermiş olayım. Umarım bu gösterdiğim ayrıntılar sana faydalı olacaktır. Şöyle. Bu yavru bir tüylü acımık arkadaşlar. Hindiba otları. Bu da bir tüylü acımıktır. Şöyle hemen çevreye de bakıyorum var mı diye. Evet, bir geride şurada da var. Bu da bir tüylü acımık. Evet. Şimdi yine aşağıya da ineceğim. Orada da tüylü acımıklar var. Onları da gördüğüm zaman orada da göstereceğim. Bana videolarda yorumlar kısmından özellikle hangi otları görmek istediğinizi, hangi otları daha detaylı tanımak istediğinizi yazın. Aynı Teslime Kurt arkadaşımızın yaptığı gibi. Ben de daha detaylı bir şekilde size çekimler yapayım. Bazen dediğim gibi bilemiyorum sizin hangi ayrıntıyı yakaladığınızı, görmediğinizi. Yani ben biliyorum ama siz biliyor musunuz? Oraları bilemediğim için bazen eksik bilgiler verebiliyorum. Uzaktan gerçekten çok zormuş böyle eğitim vermek. Bakın şimdi bu da yine tüylü acımık arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bunu şöyle dibinden çıkarayım. Biraz da hatta kök kısmından derinden alayım ve kökünü de göstereyim. Ne kadar farklı bir köke sahip olduğunu siz de bulunduğunuz bölgede karşılaştırabilirsiniz. Aynen bakın şöyle oluyor. Şöyle bir kökü var. Kara indibağda olduğu gibi kazık kökü var. Fakat kara indibağının kökünde bir siyahlık var zaten. O siyahlık bunda yok. Bunda normal böyle bej rengi, kahverengi tonlarında bir kök yapısı var. Şöyle bir daha göstereyim. Hatta yine bunu da gökyüzüne tutalım. Evet. Tüylü acımık otumuz. Evet, umarım faydalı olmuştur bu gösterdiğim tüylü acımık otunun yakından çekimleri. Tabii yine değişik otlar toplayacağım. Onları da size göstereceğim. Aa, çok ilginç. Bu mevsimde ilk defa görüyorum. Çok
güzel. Yemlik otu arkadaşlar çok çok ilginç. Ocağın bugün kaçı? Bugün 12'si. Ve pazar günlerden yemlik otu. Bakın çiçek açmış. Çiçek açmış, kapatmış ve tohum bağlamış. Bu yeni yani. Çok güzel tohumlara bakar mısınız? Aa, şu da tohum artık bağlama aşamasına geçmiş. Bu da çiçeği. Çok ilginç. Bu mevsimde yemlik otları çiçek açması beni şaşırttı. Çok güzel. Dikkat etmeseydim bunu ben normal koyun yumağı denilen bir küçükbaş hayvanların beslenmesine kullanılan bir bitki var. Böyle yumak yumak olur. Bir nevi yulaf gibi. Ona benzetmiştim uzaktan. Şimdi onun çiçek açtığını bile gördük. Yağmurlu olduğu için bugün şu çiçeğini de çok açık göremiyoruz. Eşek helvası otu da böyle sepeti hemen doldurduğu için fazla böyle eşek helvası ile birlikte dolaşmak istemedim. O nedenle geziyorum. Bakın size manzarayı da göstereyim. Hep bana diyorsunuz çevreyi göremedik, manzarayı göremedik diye. Ben sürekli gördüğüm için bazen önemsemiyorum ama sizin yorumlarda yazdıklarınız şekilde ben de hemen böyle çevreyi size gösteriyorum. Şimdi geldik bizim arazimizin en batı ucuna. Arkadaşlar bakın yine bu mevsimde Ocak ayında kışın ortasında sarı çiğdem, çiğdem çiçeği, çiğdem bitkisi. Çok güzel bir kokusu vardır. Görüntüsü zaten çok güzel gerçekten. Böyle çok narin, minicik çiçekleri böyle özellikle soğuklar başladığı zaman çıkar. Mis gibi de kokar. Çiğdem, sarı çiğdem diye de geçiyor. Çünkü üzerinde bakın böyle sarı varsa bu sarı çiğdem diye geçiyor. Evet, bunu da görmüş olduk. Bakın şöyle yakından bir daha göstereyim. Yaprakları da şöyledir. Sarı çiğdemin. Böyle ortasında beyaz bir çizgi vardır. Evet, biz yine yolumuza devam edelim. Şu Kahır yokuşundan aşağıya doğru iniyorum. Ve karindibağların daha da büyüdüğünü görüyorum. Karindibağların çiçeklerini görüp geçiyorum. Şuradaki karindibağ çok güzelmiş. Bunu almalıyım. Bakın ne kadar büyümüş. Yani çiçeği dökmüş ama yaprakları çok güzel olmuş. Hala benim bu topladığım ota farklı isimler veriyoruz biz. O kara indiba değil diyenler var arkadaşlar. Lütfen diyorum, rica ediyorum. Bir literatür tarasınlar, bilimsel makaleler okusunlar. Bunun adının kara indiba olduğunu, Taraxacum officinalus olduğunu bilsinler. Lütfen. Hala bana o otun adı o değil, bu değil diye yorum yazanlar var. Artık cevap yazmak da istemiyorum onlara. Evet, bir ot uzmanı değilim ama bazen de ot uzmanı olmak gerekmiyor bazı şeyleri bilmek için. İlgiyle, araştırmayla, bilgiyle birçok şey olabiliyor. Çiçek açmış hali. Yine burada gördüğünüz gibi papatyagillerden bir bitkimiz. Benim vazgeçmediğim bir bitki. Şimdi aşağıya doğru inerken biraz da sohbet edelim. Şimdi sizden ricam, hangi memlekette oturuyorsunuz? Mesela şu anda Teslime Kurt dedim. Değerli takipçim, değerli arkadaşım. Konya'dan beni takip ediyormuş. İşte Instagram üzerinden adresimi istedi. Oradan yazışmaya başladık. Yani böyle bir tanışmamız oldu. Biliyorum yani artık Konya'da olduğunu. Yani Sevengil, Gürbüz, Söke'de, Aydın'da olduğunu biliyorum. Yani böyle memleketlerini söylerseniz sizi çok daha iyi öğreniyorum. Yani böyle haritayı, Türkiye haritasının belli yerlerini kodluyorum ve orada şu arkadaşım var, burada bu arkadaşım var diye söylüyorum. Tabii ki bu arada yurt dışında Hollanda'dan beni takip edenler, Belçika'dan, Danimarka'dan, Almanya'dan takip eden bir yığın değerli takipçim var. Onları da o şekilde öğreniyorum. Bakın bu da kara indiba alacağım bunda.
Çünkü bunun kökü bakın şöyle bayağı kalın. Kök kısmından kahve yapacaktım. Diğerlerini kuruttum, kökleri. Bunları da kurutup böyle iyice biriktirdikten sonra bu kahve yapımını da size göstereceğim. Geldik tarlanın orta yerine. Şimdi burada gördüklerimiz zaten çalıların türü labada, mavi hindiba, sonra çıtlık otu, sütlüce otu gördüklerim. Hep onların kuru dalları. Bizim kazlar koduldu. Buraya kadar sesleri geliyor ki vadiye inletiyor zaten zaman zaman. Buraya bu yıl arkadaşlar patates ekmeyi düşünüyorum. 2-3 çuval patates aldım. Bakalım patates yetiştirebilecek miyim? Daha önceki yıllarda ekmiştik patates. Önemsememiştim. Sonra bir baktım bir gün böyle oyuklar açılmış, bir şeyler olmuş. Ne oldu buraya derken patatesleri ortaya çıkarmış. Sanırım tavşanlar. Onun için burası patates için uygun bir toprak. Bu arada ne gördüm? Yemlik. Yemlik otu arkadaşlar. Küçük bu. Çok daha minicik. Büyümeye başlamış. Gerçi buraya da süreceğiz ama o zamana kadar biraz daha büyüsün. Belki bir daha buraya gelip ot toplayabilirim. Kıyamadım. Çok taze. Kuru otların arasından biz böyle otları görebiliyoruz. Şöyle bunlar minicik minicik bir yığın ot çıkmış. Bakın bunların hepsi şöyle yabani marul. Onlar çok olsun diye de bekliyorum. Bu yıl olacaklar çünkü çok gördüm. Evet. Buralarda tam tarlanın orta kısmında tüylü acımıklar vardı. Geçen yıl hatta burada yine topladım. Evet şu tarafta olsa gerek ama şuraya sepetimi bırakayım. Bunlar tüylü acımık otunun böyle kurumuş. Şunlar tohumları. İçinde var mı yoksa döküldüler mi? Bilmiyorum ama var birazcık, evet. Elime geldi. Bakın şöyle kocaman dalları var. Mavi hindibaya çok benzer. Zaten yakın ikiz gibi diyebilirim onlara. Şu gördüklerimiz de yine tüylü acımık otunun tohumları. Bazen arazide dolaşırken bunu da görüp buradan da böyle çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta. Bakın. Tüylü acımık. Yaklaşık 1 metre, 1,5 metreye yakın boyu var. Kurumuş dalları bu mevsimde böyle görünüyor. Tabii yarın öbür gün karlar yağdığı zaman karların etkisiyle yere yatıyor bunlar. Sonra torf oluyor, çürüyorlar, gübre oluyorlar. Yine bu da aynı. Şöyle. Hatta şöyle göstereyim. Bu da gördüğünüz bakın şu minicik olan tüy acımık. Az öncekine benziyor mu? Benzemiyor değil mi? İşte o nedenle bazı otları öğrenmek daha zor. Hatta bundan bir tane alalım şöyle. Şu miniciyi bırakalım. Parçalandı. Bunları da böyle çiğ olarak yiyebilirsiniz. İlla ki haşlayıp yemek yapmak zorunda değilsiniz. Yıkayın. Tabağınıza alın. Üzerine limon da sıkabilirsiniz. Biraz tuz atıp yiyebilirsiniz. Veya hiçbir şey atmadan yiyebilirsiniz. Tüylü acımık. Bakar mısınız şu tazeliğine? Şuradakilerin hepsi tüylü acımık arkadaşlar. Yine yakından göstereyim. Bu da. Yani birazcık böyle tüyleri var ama öyle çok rahatsız edici tüy yapısı yok. Şunu da yakından çekelim. O tüyleri görüyorsunuz. Rahatsız edici değil. O tüylere dokunduğunuz andan itibaren orada tüy kalmaz. Bunlar tüylü acımak. Şurada bir tane daha var. Bakın. Şurada böyle bunlar görüntüyü engelliyor. Biraz daha çekelim. Şimdi oldu.
tüy ilacımı yakından göstermiş oldum. Şu gördüklerinizin çoğu deve dikeni. Yakından göstereyim. Geçenlerde de bir videomda paylaşmıştım. İyice abardılar artık. Burayı dediğim gibi kendi kontrollerine geçirmek istiyorlar. Ama tabii ki dedim buraya patates ekmeyi düşünüyorum. Patates ne zaman ekilir arkadaşlar? Bu konuda bilgisi olan varsa benimle paylaşsın. Yani doğru zamanı bilmiyorum tam olarak. Şimdi bunlardan birazcık toplayıp böyle sepetimin kıyısına doğru koyayım. Sonra da onları dikkatli bir şekilde temizleyeyim. Şimdi onlarla mücadele etmenin bir yöntemi de onları gıda olarak tüketmek. Bakın tüylü acabık gördüm bir tane daha. Bordoya sahip renkleri var. Evet, bakın çok güzel bir örnek bu da. Hemen devam edeceğim arkadaşlar. Bu da tüylü acımık. Bakın şununla ikisini karşılaştıralım. Bakın daha böyle dantelimsi yaprakları. Çünkü daha önce çıkmış. Bu daha yeni çıkmış. Şu alt yapraklarında dantelimsi olmaz. Sonra dantellenir genelde. Bazen de iklimin etkisiyle, soğukların etkisiyle böyle yaprakları şekillenebiliyor. Şu bulunduğumuz yine bölgede bunlar da yine tüylü acımık. Hemen şöyle daha göstereyim. Bakın tüylü acımıklar. Şurada da tohumlardan çıkmış bunlar zaten. Burada da geçen yıl vardı. Şurada da bir tüylü acımık. Bu da yaprakları iyice böyle bordo çiselenmiş. Evet. Tüylü acımık. Yine farklı böyle yaprak şekilleri olanı gösterdim. Bunların hepsi tüylü acımık. Birbirine de benzemiyor. Otları tanıdığımız zaman ayırt edebiliyoruz. Yoksa ilk defa görür görmez bunların hepsinin farklı otlar olduğunu düşünürdük. Burada da yine farklı bir lekesi olmayan bir başka tüylü acımık otumuz. Evet, gördüğünüz gibi epey göstermiş oldum. Bulunduğum bölgede böyle. Şurada bir taraçamız var. Her taraf kuru. Böyle kahverengi. Çam ağaçlarımızın olduğu yer yemyeşil. Ve arkada Kaz Dağları. Ve tabii ki ben. Kaz Dağları'ndan sonra yer biraz ıslak ama yine de oturdum. Arkadaşlar bizim kazlar yine coşuyorlar. Şöyle bakın, bu da arkadaşlar az önce gösterdiğim tüylü acımık otunun böyle, hatta bir kökünü alayım. Zaten kökü kurumuş ama şöyle göstereyim size. Devasa bir şöyle bitki haline dönüşüyor. Burada o kadar çok tohum dökülüyor ki bu tohumlar her yere yayılıyor. Bir kısmını böcekler, bir kısmını kuşlar, bir kısmını artık ne varsa burada fareler falan yiyorlar. Kendilerine gıda, besin yapıyorlar. Bir kısmı toprağa dökülüyor. Yağmurla birlikte toprağın üzerine, o tohumun üzerine biraz toprak geliyor. Minicik bir toprak. O topraktan cesaret alarak kök salıyor ve bahara güçlü çıkabilsin diye hep toprakta çalışıyor, köke çalışıyor. Kök iyice böyle gelişiyor ama yaprak çok hızlı böyle büyüme olmuyor. Ne zamana kadar? Nisan'ın başına kadar. Mart'ın sonu, Nisan'ın başı gibi. Ondan sonra güçlü olan o topraktan kökler çok güzel oluyor zaten. İyice toprağa sarılmış, bağlanmış ve fışkırıyor yapraklar. O yapraklar büyüyor. Gördüğünüz gibi kocaman bir ürün haline geliyor böyle. Bitki haline geliyor ve başlıyor şuralardan, bakın her gördüğümüz şu siyahlık yumakların olduğu yerlerden çiçek açmaya başlıyor. Ne renkli çiçeğimiz? Mavi. Açık mavi, böyle havai mavi bir çiçek açıyor.
O çiçeklerin her biri tohum bağlıyor. Yeni çiçek açıyor, tohum bağlıyor. Derken yaz boyunca böyle havalar iyice böyle çok fazla sıcak oluncaya kadar diyelim tohum bağlamaya devam ediyor. En sonunda bu bitki artık Ağustos gibi kuruyor ve bu mevsime kadar böyle kalıyor. Şimdi bu nereye götürürsek götürelim bunun tohumları bir yere yayılacaktır. Buraya yayılmış. Gittiği yere de yayılacak. Rüzgarın etkisiyle savrulursa orada da yayılır. Diyelim ki herhangi bir şeye takıldı. Onunla da gitti. O şekilde bitkiler neslini çok güzel bir şekilde devam ettiriyorlar. Evet, tüylü acımık bitkimizin böyle gösterişli bir kuru gövdesi var. Benim için kuru bir gövde değil bu. Ot parçası değil. Yani yaşama tutunmak için ne kadar bir mücadele vermiş, ne kadar çok tohum üretmiş. Bu benim için önemli. Yani otlar zaten o nedenle çok her yerde yayılmışlar. Burada bitkiler hiçbir zaman sona ermeyecek. Tabii ki o zirai ilaçlar deniyor ama zirai zehirlerle topraklar zehirlendikçe bu bitkiler de maalesef zamanla yok olacaklar. Onun için ilaçlamaya aslında ben biraz nasıl diyeyim karşıyım. Dozunda bir ilaçlama olmadığı için her şeye zehir atıldığı için, toprak zehirlendiği için, bitkiler zehirlendiği için, doğal olarak insanlar zehirlendiği için o korunma için atılan tarım ilaçlarına sıcak bakmıyorum. Bu tarla hiç benim zamanımda 14-15 yıldır hiçbir tarım zehri görmedi. O nedenle sağlıklı ürünler burada yetiştiriyorum. Patates aldım. 3 çuval kadar patates aldım ve ekeceğim. Patates çok pahalı bir ürün değil ama yetiştirmesi çok zahmetli. Zehirsiz patates yetiştirmek istiyorum işte. O nedenle emeğimle burada bir şey üretmeye çalışıyorum. Neyse çok gevezelik yaptım galiba arkadaşlar. Bakın sepetimde yine ne var? Sütücü otumuz, deve dikeni otumuz, kara indibağımız var. Ne toplamıştık başka? Biraz da aynı sefer toplamıştık. Bir tane de sanırım tüylü acımık topladım. 1 veya 2. Biraz daha devam edeceğim ve ot toplayacağım. Sizlerle inanın şu anda çevremde Nazmiye Metin, Sevengül Gürbüz, Şengül'ün ev hali, Teslime Kurt, Alime Kalaycı, aklıma inanın gelmeyecek o kadar çok arkadaşım var ki şu anda Şaban Kuş kardeşimiz yine o da otlara çok meraklı, videolarımı takip eder. İnanın şu anda hafızamda, ezberimde çok isim var. Hepsini bir anda sayamıyorum. Yine Balıkesir'den değerli dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim var. Onlar beni takip ediyorlar. Bana yerlerinizi yazarsanız, yani köyünüze kadar yazın, inanın ben size o şekilde ezberlerim. Ve en azından sizi yerinde derim ki işte Ordu'dan şu kardeşim beni takip ediyor. İşte şuradan yine Bilecik'ten Bahar ablam beni mutlaka takip ediyordur. Ona selam olsun, sizlere selam olsun. Yani böyle yerinizi bildiğim zaman Bilecik'te Bahar ablam var diyorum. Yani şimdi Konya'da Teslime 40 arkadaşım var. Benden büyük mü küçük mü bilemiyorum. Nasıl hitap edeceğimi de bilemiyorum. Kusura bakmayın bu konuda. Büyüklerime kesinlikle sonsuz saygım vardır. Küçüklerimin sevgisi çok fazladır. Yani insanları seviyorum normalde aslında. Ama siz beni görüyorsunuz, yaşımı tahmin edebiliyorsunuz. Kardeşimdir, kızımdır, abla şeklinde hitap ediyorsunuz. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Ama ben sizi göremiyorum. Bir handikapımız bu. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da mesela bulunduğunuz bölgedeki fotoğrafları atıp yine gösterebilirsiniz. Yine çok kardeşimiz böyle yapıyor. Yine Menevşe, Samsun mu, Ordu mu, Karadeniz'den yine bir kardeşimiz var. Hobi kanalı var. Yine otlarla ilgili. O mesela yine ot atıp bana gösteriyor ama bazı otları ben tanıyamayabiliyorum. Çünkü yöreden yöreye otların farklılığı olabiliyor. Mesela Karadeniz'deki otlar çok yağmur su gördüğü için çok büyüyebiliyor. Yaprakları çok büyük olabiliyor. Bu sefer benim gördüğüm ot olmuyor. Antalya tarafından, İzmir tarafından gördüğüm zaman yine otları tanıyamıyorum. Burada şimdi kendi yöremdeki otları biliyorum artık. O nedenle sizi tanıtıyorum. Dediğim gibi ben otlar konusunda keşke uzman olsaydım. Keşke bir biyolog olsaydım. Bu konuda bir eğitimim olsaydı ki otların o tamam ayrıntılarını gösteririm ama daha da ayrıntı gösterebilseydim. Yani şimdi şurada tüylü acımık otumuz vardı. Aldık hemen. Bu mesela şu otumuz. Yani ben bunu öyle bir şey söylemeliyim ki bu otu herkes öğrensin. Yani Almanya'daki kardeşim de öğrensin. Yine nereden? Romanya'dan takip eden yine bir kardeşimiz daha var. O öğrensin. Yani bu otun özelliklerini sayabileyim. Ne diyorum? İşte kökünden bahsediyorum. Kazık köktür. Yaprağından bahsediyorum. Bu şekilde tırtıklıdır. Ondan sonra yine
acı veya tatlı, ondan bahsediyorum. Yaprak renklerinden bahsediyorum. Çiçek renginden bahsediyorum. Böyle işte iğne yapraklı mı, geniş yapraklı mı, o şekilde otlardan bahsediyorum. Keşke dediğim gibi biraz daha ayrıntı bilseydim. İnanın o kadar çok böyle bir ihtiyacım var ki böyle bir eğitim almış, bu konuda bilgisi olan bir insanla karşılaşmayı. İnanın böyle gözlerim dört açılır o bilgileri alabileyim diye. O kadar açım. Sizi de anlıyorum. Size de ancak bilgim dahilinde bu kadar öğretebiliyorum. Bu konuda eksiklerim mutlaka var. Biliyorum, farkındayım. Ama elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Yani buradaki size kara indibağının çiçeğini gönderiyorum. Şifa gelsin size. Bu çok şifa dağıtan bir ot. Ve bunu gördüğünüz gibi şifasından da sizler faydalanın. Evet, kara indibağımız hemen yine başucumuzda. Tabii ki sütlüce otumuz da burada. Otlarımız çok. Yenecek ot sayısı fazla. Tabii yiyor muyuz? Yiyoruz. Ama bilmediğimiz bir otsa, otları yeri öğreniyorsak, arkadaşlar, kardeşlerim lütfen çok dikkat edin. Bilmediğiniz bir otsa şu ota benzettim, bu ota benzettim deyip onu toplayıp da yerseniz mantar gibi düşünün arkadaşlar. Küçük bir parçası bile sizi zehirleyebilir. Onun için sakın yemeyin. Sakın. Yakınındaki dediğim gibi tanıdıklarınıza gösterin, bilenlere, yaşlılarımıza gösterin ama bilmiyorsanız şuna benziyordu, bu yenir, bunu da alayım demeyin. Bir küçücük parçadan bir şey olmaz demeyin. Yani şu kadar bir parça bile bazen zehirleme yapabilir. Yani son yediğiniz ot olabilir. Onun için lütfen diyorum, otları az tanıyorsanız, yeni başlamışsanız bir bilenin yanında devam edin. Yani bilmediğiniz otu da tüketmeyin diye özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Bunu sizden rica ediyorum. Sağlığınız çok önemli. Yani bu otu yemediniz diye ölmezsiniz ama bu otu zehirliyse yediğiniz zaman ölürsünüz. Bu kadar gevezelik yeter herhalde. Yine ot toplamaya devam edelim arkadaşlar. Ben yine kalkayım. Yine şu başladığımız noktaya geldim arkadaşlar. Burada sütlüce otları fazla. Onlardan alacağım. Şu tarlayı sürmeye giderken bunlar çiğnenecek. O sırada dibinden alsam şu kök kısımları da çok lezzetli oluyor. Bu kök kısımlarının biraz daha böyle uzun toplarsak bunlardan da kahve yapılıyor arkadaşlar. Hatta ve Şevketi Bostan otunun köklerini nasıl böyle yemek yapıyorlar Ege bölgesinde. Ben yine böyle bir video paylaşmıştım ama genelde ben Şevketi Bostan'ın şöyle köklerini çıkarmıyorum. Bunun da köklerini çıkarıp aynı Şevketi Bostan, kuzu etli Şevketi Bostan yemeğini yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Yine bu yılda yapabilirsem, fırsat olursa videosunu paylaşayım size. Görüntüsü aynı zaten. Biraz taze değil. Şurada çok fazla var. Çok yaygın. Şöyle. Sepeti doldururuz hemen şimdi. 2 dakikada sepet dolar. Şöyle labada otlarını toplamayacağım arkadaşlar. Sepetim çok fazla dolacak. Bugün şöyle sütlüce otu toplayalım. Eşek helvası. Bakın burada da başka bir şöyle tüylü acımık var. Evet. Çok çamurlu otlar. Bunların yıkaması da zahmetli oluyor. Bunun da salatasını yapıyorum ben, yoğurtlu ve sarımsaklı. Eşim de çok seviyor. Hemen bitiriyoruz. Şu üstten alacağım. Altları kurumuş çünkü. Bakın böyle. Bunları hep atıyorum böyle. Kök kısmını kesiyorum, kıyılarını temizliyorum. O şekilde. Normalde ben tarlada temizlerim ama zamanınızı çalmak istemediğim için böyle kirli koyuyorum. Temizlemeden koyuyorum.
sepeti doldurdum yani. Bakın. Bu arada şurada da gördüğünüz labada otları var. Oh, harika. Sepet doldu ağzına kadar. Bakın. Şuradaki alayım. Artık o toplamayı bitireyim. Bakın. Sepetim doldu ağzına kadar. Sapı da böyle tutmakta zorlandım. Bir sepet böyle eşek helvası topladım. Sütlüce otu, Türkmen düdüğü, çoban düdüğü. Bir yığın isimleri olan bir ot ama en fazla da bilinen eşek helvası otu. Eşekler bu otu çok sevdiği için, eşeklerin yediği otlar arasında helva değerinde bir ot olduğu için o isim veriliyor. Ben de genelde buna sütlüce otu diyorum. İzmir'de genelde buna Türkmen düdüğü, çoban düdüğü şeklinde isimler de veriliyor. Dediğim gibi bu ot böyle kıymetli. Yoğurtlaması yapılabilir, karışık otlarla pişirilebilir. En fazla tercih ettiğimde bunun yoğurtlaması arkadaşlar. Evet, ben şimdi gideyim bunları şöyle bir temizleyeyim. Sonra bir yıkayayım, sonra pişireyim. Bununla da ilgili kanalımda videolar mevcuttur, nasıl pişirildiği ile ilgili. Evet, başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.